Geçen gün YouTube Stüdyo'ya girerken kanalımın üzerinde ihlal olduğu aklıma geldi. Hemen köşe tarafta kırmızı şekilde bekliyor. Aslında bu kanal ihlali oldukça eski. 2023'ün Ağustos ayında gelmişti. Ağustos ayında geldiğinde şu anki kurallar mevcut değildi. Ancak sonradan kurallar değişti. Hatta bu kuralların değiştiğine dair ben size bir videoda anlatmıştım. Daha sonrasında ise aradan uzun bir zaman geçtikten sonra panelimde kanal ihtarını gördüm ve dedim ki ben bunu neden kaldırmıyorum? Öncelikle başımdan geçen ufak bir olayı anlatayım. Neden bu zamana kadar beklediğimi anlayacaksınız. Kanal ihlali geldiğinde benim sitelere tanıttığım bir videoma gelmişti ve ben bu videoyu silmiştim. Ağustos ayından sonra yani 2023 Ağustos ayından sonra YouTube bir güncelleme yaptı ve kanal ihlallerinin bazılarını eğitim alarak geçebileceğimizi söyledi. Yani kanalımızın üzerindeki etkisini kaldırabileceğimizi söyledi. Tamam, buraya kadar çok güzeldi. Ancak benimkisi bir türlü aktif olmadı. Yani ben bir türlü eğitimlere katılamıyordum. Bunu birkaç sefer YouTube'da görüştüğümde ise bana şunu söyledi. Şu anda sistem daha çok yeni, bazı sorunlar olabiliyor. Daha sonra dene derken ben onu komple bıraktım ve aradan uzun bir zaman geçti. Şimdi ise ben tekrardan başvurdum ve eğitim başladı. Ancak bu eğitimi göstermeden önce kanal ihlallerinin aşamalarını bilmeniz gerekiyor. Kanal ihlallerinde ilk ihlali aldığınızda herhangi bir şey olmuyor kanalınızda arkadaşlar. Evet, ihlal hakkınız düşüyor ancak herhangi bir şey olmuyor. Çok fazla bir etkisi olmuyor. Daha sonra eğer aynı şekilde ikinci ihlali alırsanız YouTube hemen yaptırım yapmaya başlıyor. Peki ne yapıyor? Bir hafta boyunca video ve canlı yayın yapamazsınız. Planlanmış bir canlı yayın başlatamazsınız. Videonun belirli zamanlarda herkese açık hale gelmesini planlayamazsınız. Yani zamanlamalı planlama yapamazsınız. İlk gösterim yapamazsınız. Paylaşma gibi gösterim, canlı yayın, fragman ekleme yapamazsınız. Özel küçük ve topluluk gönderisi ulaştıramazsınız. Oynatma listesi düzenleyemezsiniz, oluşturamazsınız. Ortak çalışan ekleme yapamazsınız. Kaydet düğmesini kullanarak izleme sayfalarına oynatma listesi ekleyip kaldırma yapamazsınız. Eğer planlanmış videolarınız varsa onlarda gizli özelliğini alarak kanalınız durur. Yani burada YouTube şunu söylemek istiyor. Abi bir hafta boyunca YouTube'u kullanamazsın. Tüm özelliklerini kapatırım ben senin diyor. Şimdi iş böyle olunca tabii ki de bu durum biraz can sıkıcı. Bir haftalık süre bittikten sonra da olay bitmiyor. Çünkü kanal ihlal aldığı için eski performansını da alamıyor ve 90 gün boyunca ihlal orada duruyor. Ve burada size şunu söylüyor. Tabii her topluluk ihlali için değil arkadaşlar. Ancak çoğu ihlalde eğitim alabiliyorsun. Diyor ki eğitimi alırsan bu ihlalini 90 gün sonrasında kaldırırım diyor. Yani bu eğitimi tamamlamış 90 gün sonra kaldırırım bunu diyor. Ufak bir reklam arası. YouTube'a içerik üretiyorsan veya üretmeyi düşünüyorsan açıklamalarda bulunan e-kitap ilgini çekebilir. 136 sayfadan ve video destekli bir e-kitaptır. Bu e-kitap içerisinde YouTube kanallarının en temelinden analizleri nasıl yorumlayacağınıza, AdSense hesabından gelir hesabına kadar, Shorts'lardan uzun videolara kadar, topluluk sekmesine kadar tüm detaylar anlatılmıştır. Eğer sen de YouTube'a başlamadıysan veya başlamayı düşünüyorsan ilk baştaki bu rehber sana oldukça yardım edecek. Hatta orta seviyede bir kanalsan senin işine de yarayacağını söyleyebilirim. Şimdi devam edelim. İkinci ihtarı aldıktan sonra bu sefer bir önceki gibi olan her şey olacak ancak bu sefer 2 hafta süreyle olacak arkadaşlar. 2 hafta sonra tüm özellikleriniz tekrardan aktif olacak ve 90 gün boyunca yine kanalınızın üzerinde etkisi kalacak. Aynı telif ihtarı gibi. Ancak 3. olursa ne olacak? 3.'sü olduğu zaman ise kanalınızın kapatılacağını söylüyor arkadaşlar. Daha sonrasında ben de o videoyu silmişim ve sildiğim için müdahale edememiştim zaten. Yani eğitimlere katılamamamın en büyük sebebi silmiş olmamdı. İhlale geldiğiniz zaman burada ne yapacağını size gösteriyor zaten. Tek tek adımları geçiyoruz. Öncelikle işlem yap diyoruz. Daha sonrasında ise incelemeye başlat diyoruz. İleri diyoruz ve eğitime katılıyoruz. Eğitimde istediğiniz kadar yanlış yapabilirsiniz. Tekrar etme hakkınız mevcut. Buradaki bilgileri okuyun arkadaşlar. Her zaman aynı politika değildir elbette ki karşılaşacağınız. Siz de sondaki sorularda sıkıntı çekmeyin ki oldukça basit ve anlaşılır şekilde anlatıyor zaten. Daha sonrasında ise size politika ile ilgili bilgiler verirken bir yandan da soru soruyor arkadaşlar.
Toplamda 7 soru soruyor ve 7 sorunun cevabını da sizlere hemen videonun altında hemen sorunun altında size gösteriyor arkadaşlar. Daha sonra her soruyu çözerek kontrol et diyorsunuz. Soruların hepsi hem kolay hem anlaşılır şekilde. Bu sayede örnekleri çok hızlı bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında ise eğitimi bitirdiğinizde sizi böyle bir sayfa karşılıyor ve size şunu söyle diyor ki artık eğitimi bitirdin. 90 gün sonra kanalında herhangi bir ihlal yapmazsan bu ihlal sayfandan kaldırılacaktır. Yani ana sayfada artık bu kırmızı ihlali görmeyeceksin. Siz de kanalınızda bu tarz ihlaller yapmış olabilirsiniz. Ancak ihlal yaptıktan sonra kanalınızın metriklerinde, izlenmesinde, önerilmesinde düşüşler görebilirsiniz arkadaşlar ki hızlı bir şekilde verilerim düşmüştü ihlal aldığımda. İhlal sonrasında küçük bir videosu vardı. Onu izlemiştim ancak burada herhangi bir etkide bulunmamıştı. Eğitim olayı 2023 Ağustos ayında gelmemişti. Daha sonrasında geldiği için ben eğitime de katılamadım. Yani şu ana kadar katılamadım. Hatta bu eğitime de çok kısa bir süre önce katıldım. Şuradan tam olarak tarihine bakarsak eğitimi tamamlama tarihim 28 Şubat 2024 olarak görebilirsiniz ki ben yine katılamıyordum eğitime. Yine canlı chatten YouTube'dan görüşüyordum. En sonunda dediler ki bak şu şekilde yaparsak senin eğitimine katılabilirsin diyerek bir bağlantı verdiler. O şekilde hallettik. Yani o şekilde kanalım eğitime geçme hakkı kazandı. Onun dışında sürekli olarak politikanın kendi sayfasına yönlendiriyordu YouTube. Ben eğitim alamıyordum. Ancak şu anda bu sorun çözüldü. Eğer sizde de bu tarz bir sorun varsa yani politika eğitimini alamıyorsanız canlı desteğe ulaşarak size eğitim almanız için gerekli linkleri sağlayabilirler. Ben herhangi bir sorun yaşamadım linki verdikten sonra. Siz de böyle bir şeyle karşılaşırsanız canlı desteğe başvurmanızda yarar var arkadaşlar. Politika ihlali yaptığınızda veya topluluk ihlali yaptığınızda kanalda performans düşmesi çok muhtemel bir durum. Bunun sebebi ise YouTube'a aykırı bir şey yapmış olmanızdan kaynaklı arkadaşlar. Sonuç olarak YouTube sizden tüm kuralları bilmenizi istiyor ve bildiğinizi varsayarak ilerliyorsunuz. Burada YouTube'un sevmediği işleri yaptığınızda, örnek veriyorum crackli videolar yaptığınızda, sahte içerik yaptığınızda, işte şiddete meyilli içerik yaptığınızda, örnek veriyorum silahlı vesaire. Bunun dışında yanıltıcı bilgilerle yaptığınızda, abone hilelerini gösteren videolar yaptığınızda bunların hepsi YouTube'un kendi topluluk kurallarına aykırı şeyler. O sebeple topluluk kuralları YouTube'un temelini oluşturduğundan mutlaka arada sırada da olsa topluluk kurallarına göz atmanızı öneriyorum. Benim bu tarz videolar hoşuna gittiyse kanalıma abone olabilirsin.